Herkese merhaba. Yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşamıyorum, biliyorum, farkındayım. Nedeni de bu sezonun gerçekten çok yoğun geçmesi, bir de şahsi işlerim vardı. Bu sezon bizim için aşırı yorucu oldu. Hem diplomatik hem de savaş olarak. Zaten sezon sonuna kadar savaştık. Şimdi yakın zamanda sezon bitecek. Aslında bu videoya girişim, bir arkadaşımdan ben bir hesap aldım. Şu an izlediğiniz hesap benim kendi hesabımdan çok daha iyi. Hani hesap değiştirdim bir nevi. Hem bu hesabı tanıtmak, ekipmanlarının komutanlarını göstermek, hem de diğer hesabıma giriş yapıp bu sezon diğer hesabımda neler yaptık onları göstereceğim. Şimdi ilk önce komutanlardan bahsedeyim. T1 komutanların hepsi elde edilmiş, mektupları alınmış. T2 komutanlardan çoğu alınmış. Bir Gri Gandalf, Balin, Elledan, Imrahil kalmış. Mektubu alınmayan. T3 komutanlardan da Ölülerin Kralı var. Diğer komutan mektuplarına sahip değiliz şu an. Bu arada ben hesabın ismini değiştirdim tabi. Şuradan komutanlara bakalım hemen. Saygı seviyesi 10 olan bir Dvalin, 11 olan bir Haldir ve 15 olan bir Eowyn var. En iyi 3 T1 komutan. Burada saygı seviyeleri yüksek. Üçünün de özel ekipmanı alınabilecek düzeyde şu an. T2 komutanlara baktığımızda neredeyse hepsinin en az Respect 5 seviyesine sahip olduğunu, saygı 5 seviyesine sahip olduğunu görüyoruz. Şurada Arwen gözükmüyor. Arwen de saygı 5. Frodo 6, Aragorn 5, Gandalf 7, Arwen 5. Gördüğünüz gibi Legolas'ı saygı seviyesi 9. Gimli neredeyse 6 olacak. Theoden 7, Eomer 6 seviyesine sahip. Ayrıca Balin, Imrahil, Denethor var. Tabi kullanmayacağım komutanlar bunlar. T3 komutanlara baktığımızda bir Ölülerin Kralı Respect 5 seviyesinde görüyoruz. Ölülerin Kralı Respect 5 seviyesine gerçekten çok iyi. Özellikle Gondor oynuyorsanız, Ölü Mağarası'na sahipseniz çok kullanışlı bir komutan. T2 Aragorn var. Saygı seviyesi 2. Neredeyse 2 olacak bir Ak Gandalf var. Ve saygı seviyesi 2'ye sahip bir Gil-galadımız var. Diğerleri halen düşük saygı seviyelerinde. Şimdi bu sahip olduğumuz 4 T3 komutandan bir tane saygı 5 mektubu alınmış. Diğer üçünün saygı seviyeleri 2 ve 1 olmasına rağmen davet mektupları yok. Yani bu üçünün de davet mektubu geldiğinde hepsi Respect 5 seviyesine gelmiş olacak. Tabi benim umudum Gil-galad'ın öncelikle gelmesi, daha sonra da Ak Gandalf'ın gelmesi. Şöyle bir ekipmanlara bakalım. Bakın bu sezon hiç oynayamadı neredeyse arkadaş. Bu yüzden levelleri düşük bu komutanların. Önümüzdeki sezon benim için çok iyi bir hesap oldu bu. Şimdi ben 4 tane komutana paylaştırdım ekipmanları. Ona göre düzenledim. Önümüzdeki sezon kullanacağım komutanlara göre bir yapılandırma yaptım ekipmanlardan. Şimdi Theoden'e baktığımızda 4 sarı yıldızlı ve 2 tane de güçlendirmeli bir Atcan Yurt mızrağı görüyoruz. Gerçekten güzel bir ekipman. Tabii gözcü zırhı Theoden için en uygun zırhlardan biri. Mor ekipmanlardan. Ve örtme becerisine sahip. Atlı miğferimiz 5'te 5 ve 5 sarı yıldızı var. Sersemletme bağışıklığı var. Şimdi Theoden için ya sersemletme ya delilik bağışıklığı atlı miğferi kullanmak gerekiyor. Ben burada sersemletmeyi tercih etmemin sebebi hem iyi hem kötü tarafa karşı kullanmak. Çünkü iyi tarafta delilik veren komutanlar var fakat çok fazla değil. Kötü tarafta daha fazla. Fakat hem iyi hem kötü tarafta sersemletme veren çok fazla komutan var. Bu yüzden sersemletme bağışıklığını kullandım. Özellikle Gandalf ve Witch King'e karşı işe yarayabilir oluyor. Şimdi benim en sevdiğim ekipman aslında Theoden'e uygun bir ekipman değil. Daha doğrusu Theoden için en iyi ekipman değil diyelim. Gece Yıldızı var. Bu Gece Yıldızı'nın en önemli özelliği bu bonus özelliği. Fırsat darbesi. Her tür müttefik birimler %66.7 ihtimalle maksimum hasar veriyor.
Şimdi bu ne demek? Şunu hemen bir gösterelim. Şimdi bütün askerlerin bir hasar aralığı vardır. Mesela buradaki zırhlı süvarinin 26-35 arasında bir hasar aralığı vardır. Savaş esnasında rastgele olarak 26 ile 35 arasında karşıdaki birime hasar verir. Bu ekipman bu hasar aralığını maksimuma çıkartıyor. Yani %66 ihtimalle 35 hasar vermesini sağlıyor askerinizin. Neden Theoden için iyi değil dedim? Çünkü atlı birliklerin hasar aralığı çok düşük. Yani 26-35. Dar bir hasar aralığı var. Aslında en iyisi cüce komutanlar için. Bakın mesela usta atıcının 9-29 gibi büyük bir hasar aralığı var. Ya da muhafızın 7-20 gibi geniş bir hasar aralığı var. Aslında bu ekipman cüce birimler kullanan komutanlar için daha uygun ama Theoden'de kullandım. Çünkü verdiği hız, kuvvet ve odaklanmasından yararlanmak istedim. Aynı zamanda da Theoden'de genellikle insan birimleri kullandığımız için atlı olarak orada hızı insan bonusu var. Theoden için uygun bir ekipman. Şimdi ikinci tercihim benim Gandalf. Gandalf'ın ekipmanları da güzel. Yakında bunun olduğu kılıcını zaten 3. seviyeye getirebilirim diye tahmin ediyorum. Çünkü sezon ödüllerinden bir tane silah alacağım. Bir tane burada Lang var. Yükseltmek için kullanacağım. Bir tane daha ekipmana sahip olduğumda Noldor kılıcını 3. seviye yapacağım. Elf pelerini var. Odaklanmaya hız verip ayrıca ordu HP'sini 2 arttırıyor. Bonus özelliği de odaklanma artı 5 veriyor. Bu belki yakma zehir ve odak hasarını düşüren bonus özelliği olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama bu da kullanışlı şu an Gandalf için. Kemik maske var 5. seviye. Ayrıca 5. seviye 5 güçlendirmeli yıpranmış Pipo var. Gandalf için ideal ekipmanlar. Tabi ilk sezona Gandalf'la başlayacağım. Yanında Theoden'i geliştireceğim. Şimdi sıradaki komutanı göstereyim size. Ve Respect 9 Legolas'ım var. Ekipmanlarını görüyorsunuz. Burada bir savaş baltası var. Deri yüzme bonus özellikli. Savunmadaki %30'u yok sayıyor saldırı yaparken. Legolas için uygun. Bir pullu zırh var. Bonus özelliği de kuvvet veriyor. Artı 15. Eğer bir seviye daha yükseltebilirsek sarı yıldızını 18 kuvvet verecek. Tam miğfer var. 37 kuvvet ve yakın dövüş birimlerinin aldığı hasarı %4 azaltıyor. Bunu 5. seviyeye çıkartmaya çalışacağım yakın zamanda. Ve Hitlane var. Bu da 3. seviye. Bunda istesem şu an 4 yaparım ama buradaki Hitlane'leri kullanmak istemiyorum. Biraz daha ekipman geldiğinde başka aksesuarlarla yükseltip buradaki Hitlane'lerle de geliştirmesini yapmayı planlıyorum. Bunu da 5. seviyeye çıkartacağım. Önümüzdeki sezon çok rahat yaparım. Şimdi 4. komutan olarak Ölülerin Kralı var. Ölülerin Kralı'nın bir dezavantajı var. Aksesuar bulamıyorsunuz iyi tarafta. Çünkü aksesuar olarak hiçbirini kullanamıyor. Sadece ipuçlarından düşen Moria'nın davulları var. Ekstra bir tane daha aksesuar var. Eğer onlara sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Fakat Ölülerin Kralı zaten en baştaki tercihlerimden biri değil. Rohan olacağız önümüzdeki sezon. Eğer bir ölü mağarası ele geçirebilirsem Ölülerin Kralı'nı kullanırım. Yoksa Ölülerin Kralı tercih listemde olmayacak önümüzdeki sezon için. Demiştim Gil-galad Respect 2 seviyesinde. Ak-Gandalf'da Respect 1, neredeyse Respect 2 olmak üzere. Eğer ki sezon içerisinde bir Ak-Gandalf mektubu alırsam ya da Ak-Gandalf Respect 5 seviyesine çıkartabilirsem Gri Gandalf'taki ekipmanların hepsi Ak-Gandalf'a uygun. Ak-Gandalf'ı aktaracağım ve Ak-Gandalf'ı kullanmaya başlayacağım. Ayrıca Haldir'imize bakalım. Önümüzdeki sezon 4. tercih edeceğim komutan da Haldir. Haldir gerçekten güçlü bir T1 komutan. Eowyn ve Dwalin gibi. Ekipmanlarına bakalım. Bir Kuyut Ormanyayı var. Aslında şu an gördüğünüz ekipmanları ben Gil-galad'a göre hazırladım. Gil-galad mektubu alırsam ya da Gil-galad'ı Respect 5 seviyesine çıkartabilirsem buradaki ekipmanları alıp Gil-galad'a aktaracağım. Gil-galad'ı kullanmaya başlayacağım. Çünkü Gil-galad gerçekten aşırı güçlü bir komutan. Yüksek elf zırh gömleği var. Bonusu da alınan yakma zehir ve odak hasarını %15 azaltıyor. Burada bir yüksek elf miğferi var.
Menzilli birimlerin aldığı hasarı azaltıyor bonus özelliği olarak. Ve gümüş ayrık vadi arpi var. Bu da yakın dövüş birimlerine her tür %6 HP kazandırıyor. Doğru bir kombinasyon mu? Elimdeki en iyi kombinasyon. Farklı ekipmanlarla da daha güçlü olabilir. Dediğim gibi dördüncü tercihim olacak haldir benim önümüzdeki sezon. Zaten maksimum 5 tane komutan kullanabiliyorsunuz bir sezonda. Yani şunu demek istiyorum. Kışla kapasiteniz belli bir sınırda olduğu için bütün komutanlarınıza asker veremiyorsunuz. Bu yüzden tercih etmeniz gereken 2, 3, 4 ya da maksimum 5 komutan olması lazım. Yani ekipmanlarınızı bu komutanlara göre dağıtmanız lazım. Burada da Halder'in elindeki yayı yakın zamanda yükseltirim. Burada hazırda bekleyen 4 tane ekipman var. Yükseltebilirim şu an ama bu iki ekipmanı güçlendirmeler için kullanacağımdan yükseltmiyorum şu an. Farklı bir ekipman almayı daha sonra yükseltmeyi düşünüyorum. Üçüncü sezon için tek kararsız kaldığım nokta Aragorn ya da Legolas kullanmak. İkisi de gerçekten yüksek hasar veren komutanlar. Legolas'ın Respect 9 olması beni cezbediyor ama Aragorn'un da gerçekten yüksek hasarı var. Sezon başladığında ikisinden birini tercih edeceğim ama şu an net bir şekilde hangisini kullanacağımı bilmiyorum. Aragorn'un respect seviyesi 9 olsaydı kesinlikle Aragorn derdim. Çünkü Aragorn'un hem respect 3 seviyesindeki ekipmanın kazandırdığı temel nitelikleri arttıran bonusu hem de respect 5'teki verdiği hasarı arttıran bir yeteneği olduğu için Aragorn gerçekten yüksek hasarlar çıkartıyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane asker hasarlı komutan, bir tane destek komutanı, bir tane hasar komutanı, yine bir tane de asker hasarlı komutan kullanacağım. Sezonun ilerleyen kesimlerinde Akgandalf, Gil-galad değişikliğini yapabilirim. Şimdi gelelim birinci sezondan beri kullandığım hesabıma. Bu hesapta neler yaptık? İlk önce şunu göstereyim. Sezon bitmek üzere artık uğraşmıyorum ya da savaşmak istemiyorum. Yani daha fazla prestije sahip olabilirim ama 2.2 milyon prestije ulaşmışım. Bu hesapta ve bu ekipmanlarla olan komutanlarla güzel bir prestij miktarı. Kendi hesabımızın bir komutanlarına bakalım. Theoden'imiz Respect 8 oldu. Ekipmanlarını da neredeyse fulllemiştim bu hesapta. Bir liderin kısa kılıcı var. 5. seviyede ve 4 güçlendirmeli. En uygun mor ekipman bir Theoden için. Kumaş destekli zırhımız var. Şimdi normalde ben gözcü zırhını kullanıyordum. Bunun örtme becerisiyle. Az önceki hesapta kullandığım örtme becerisiyle kullanıyordum. Kumaş destekli zırhı denemek istedim. Çünkü kuvvet ve hızda çok büyük kayıp yaşamıyorum. Artı odaklanma geliyor. Asıl değiştirme nedenim de odak koruması. Bu sezon çok fazla Sauron, çok fazla Galadriel ile savaşmak zorunda kaldık. Ve çok fazla odak hasarı veren komutan var. Özellikle kötü tarafta. Bunu değiştirmemin sebebi de bu odak koruması. Bunun güçlendirmesini yapmayı planlıyordum. Sarı yıldızını 4. seviyeye falan getirmeyi düşünüyordum. Şu an bir yıldız atabildim sadece. Bu yüzden aslında değiştirdim bunu. Yoksa Gölcü Zırhı en ideal ekipman Theoden için. Yine atlı miğferimiz yine sersemletme bağışıklığında olan bonus özelliği var. 4. seviyede ve bence Theoden için en uygun ekipman yaşlının kemanını 2. seviyeye getirebildik. Başka Dvalin'imiz var. Halen mavi ekipmanlarla kullanıyoruz bazılarını. En uygun ekipmanları dağıtmaya çalıştım komutanlara uygun bir şekilde. Moria'nın çekici var. Bonus özelliği çok güzel bence. %25 ihtimalle %30 fiziksel hasar oluşturuyor. Artı %30 fiziksel hasar oluşturuyor. Şimdi Khazad-dûm baltası güzel. Fakat Dvalin'in odağı çok az olduğu için çok fazla hasar alıyor ordusu. Khazad-dûm baltası da sadece kuvvet verdiği için, ekstra bir bonus vermediği için ben burada Moria'nın çekicini tercih ettim. Verdiği, cücelere verdiği savunmadan dolayı. Ve bonus özelliği de bütün hasarlara artı %30 fiziksel hasar oluşturduğu için. Burada tabii kaba göğüs zırhı ve eski miğfer mavi ekipmanlar ve Hitlane'de 3. seviye 3 sarı yıldız var.
Sezonun başında Theoden, Gandalf, Dvalin ve Eowyn kullanıyordum. Ama Eowyn'i iptal ettim sonradan. Kullanmamaya başladım. Respect 9 seviyesine getirmiş olmama rağmen. Çünkü atlı birlik çok pahalı ve çok çabuk ölüyorlar. Daha doğrusu çok fazla kaybımız oluyor. Bu yüzden 2 tane atlı birlik komutanı kullandığımda kışlam sıfıra iniyor. Yani bu aslında bir taktiksel durum. Bu nedenle de Theoden, Gandalf, Dvalin 4. komutan olarak da Aragorn'u mavi ekipmanlarla kullandım. Mavi ekipmanlarla olmasına rağmen 348 gibi bir gücü var. Dediğim gibi Respect 3 seviyesinde gelen %30 ekipman bonusundan dolayı. Ve Ölülerin Kralı aldım Respect 1 seviyesine. Yol açmak için kullanıyorum açıkçası. Ya da kuşatma için. Genel olarak da ekipmanlara bakarsak biraz da böyle sarı ve mor ekipmanlarım var. Yükseltme için kullanacağım. Bunlar bekliyordu. Komutanların saygı seviyesine bakarsak da 9 oldu Dvalin. Eowyn de 9 oldu. Burada keşke bir tanesini yüklenseydim. Dvalin'i yükseltseydim. Sadece 12-13 civarında bir şey olurdu diye tahmin ediyorum. Ya da Haldir yükseltseydim olabilirdi. Haldir de güçlü bir T1 komutan. Özellikle saygı 10 seviyesindeki verilen özel ekipmanı çok güçlü Haldir'in. Daha doğrusu çok iyi bir bonusu var. T2 komutanlardan da Gandalf, Aragorn 5, Gimli 5 olmak üzereydi. Theoden 8 oldu. Diğerleri zaten sahip değilim. Frodo'yu da 2. sezondaki görevden almıştım. Ve T3 komutanlardan zaten söylediğim gibi sadece Ölülerin Kralı var ve Gilgalad'a biraz saygı vermiştim. Haritayı da bakarsak iyilerin kazandığını görüyorsunuz neredeyse. Run ve Angmar'ın küçük bölgeleri var. Şu anki haritayı koruyacağız zaten. Daha fazla hiç kimse arazi almıyor. Angmar'ın 3 ya da 4 bölgesi kalacak. Run'un 3 bölgesi kalacak. Sezonda yüzüğü de yine Gondor benim bulunduğum fraksiyon aldı. Çok fazla savaş oldu. Çok fazla diplomatik değişiklikler oldu. Bir bölümünde katıldım bunların hepsine. Fakat artık bir süre sonra sıktı. Çok fazla değişken oldu. Bu yüzden sezonun yarısına itibaren diplomatik kanaldan çekildim ben de. Sadece savaşmaya başladım. Önümüzdeki sezonda Rohan olacağız. Rohan zor bir fraksiyon. Çünkü haritanın tam ortasında her yerden saldırı alma ihtimali var. Ama güçlü bir ekiple geçerseniz Rohan en güçlü T4'lerden birine sahip. Dediğim gibi 3. sezonda yeni hesabımla oynayacağım. Bu hesapla oynamayacağım. Size daha fazla içerik çıkartabileceğim. Komutanların, daha farklı komutanların göstermeye çalışacağım. Genellikle dikkat ettiyseniz şu ana kadar yaptığım rehber videolarında, nasıl kullanılır videolarında hep kendi komutanlarımı kullandım. Yine kendi komutanlarımı kullanmaya çalışacağım. Fakat çok fazla değişken, çok fazla ekipman olduğu için bundan sonra farklı oyuncuların raporlarını da göstererek size komutanların nasıl düzenlenmesi gerektiğini de göstermeye başlayacağım. Bu videoda böyleydi. Oyun için sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar.